Bu poz var ya, tam Trump'lık değil mi? Kendinden emin, tipik ben buradayım mesajı veriyor resmen. Mesela şu fotoğrafa detaylıca bakarsak iki eliyle yanındakilerin ellerini kavramış. Yani üstünlük kurma ve kontrol bende havası vermeye çalışmıyor mu sizce de? Pakistan'la Hindistan arasındaki gerilimden İsrail'in Gazze işgaline, Rusya-Ukrayna savaşından Azerbaycan'la Ermenistan'ın krizine kadar pek çok çatışma hattında Amerika Başkanı Trump arabulucu rolünde mekik dokuyor. Kimi zaman doğrudan liderlerle görüşerek, kimi zaman da basına verdiği mesajlarla bu çatışmalarda tırnak içinde barış sağlayıcı imajı çiziyor. Tabii ki her girişimin arkasında sadece diplomatik bir çözüm arayışı yok. Kapalı kapılar ardında Amerika'nın asıl hedefinin bu krizler üzerinden kendi küresel etki alanını güçlendirmek olduğunu kesinlikle unutmamak gerek. Ayrıca kişisel çıkarlar uğruna tabii ki Nobel Barış Ödülünü hedefliyor başkanın kendisi. Bu minvalde Trump'ın uğradığı son durak Azerbaycan ve Ermenistan'dı. Yani ABD'nin devreye girmesi meselesi hem Rusya'nın Ukrayna'ya kayan dikkatiyle birlikte bölgede zayıflayan etkisi nedeniyle oldu. Hem de Trump'ın ve Amerika'nın bölge değil dünya genelindeki barış elçiliğine soyunması ve Trump'ın bu misyonu edinmesi gerekçesiyle oldu diyebiliriz. Amerika Başkanı Aliyev ve Paşinyan'ı Beyaz Saray'da ağırladığı anlarda tarihi bir açıklama yaptı. The country of Armenia and Azerbaijan are committing to stop all fighting forever, open up commerce, travel and diplomatic relations and respect each other's sovereignty and territorial integrity. Böylece taraflar arasında Washington görüşmelerine ilişkin ortak bildiri imzalanmış oldu. O sırada Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın sorgulayıcı tavırları dikkatlerden kaçmadı. Bu videoda Azerbaycan'la Ermenistan arasında imzalanan ve Zengezur koridorunu da kapsayan tarihi anlaşmanın perde arkasını anlatacağım. Varılan anlaşma Güney Kafkasya'da uzun süredir kilitli kalan bir dosyayı yeniden açıyor. Anlaşmanın en kritik ana başlığı hepimizin malumu Zengezur koridoruydu. Ermenistan'ın Sünik bölgesinden geçen bu hat, Azerbaycan'ı doğrudan Nahçıvan'a bağlayıp oradan Türkiye'ye kadar uzanıyor. 40-50 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz. Normalde Nahçıvan'a ya Gürcistan ya da İran üzerinden geçiliyordu. Fakat arada neredeyse hiçbir dolaylı yolun olmaması artık Azerbaycan'ın işine geliyor. Böylece Bakü hem kara hem demiryolu altyapısını güçlendirerek Türkiye ve Avrupa ile ticaretini artırmayı hedefliyor. Erivansa zamanında bu güzergahın kendi kontrolünü zayıflatacağından endişeliydi. Barış Kavşağı adını verdiği, üzerinde daha fazla yetkiye sahip olacağı alternatif bir proje öneriyordu. Ancak Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın aldığı zaferle Ermenistan'ın Nahçıvan'a yönelik ablukasının kaldırılması gündeme geldi. Erivan'ın da bu konuda zaten itiraz edecek bir etkisi kalmamıştı. Son olarak Amerika Başkanı'nın araya girmesiyle bu anlaşmazlığın çözülmesinin ilk adımlarından biri atıldı. Trump'a jest yapma amacıyla koridora onun ismi verildi. Hattın işletme hakları da 99 yıllığına Amerika'ya kiralandı. Güvenliği sağlamak üzere Amerikan özel askeri şirketlerinin buraya konuşlandırılacağı belirtiliyor. Washington'ın tam olarak uluslararası barış ve refah için Trump rotası adını verdiği proje, demiryolu, petrol, doğalgaz ve fiber optik iletim hatlarını kapsayan geniş ölçekli bir altyapı yatırımı içeriyor. Azerbaycan'ı ise daha çok enerji güvenliği bağlamında Avrupa'ya bağlayan güvenilir bir ortak olarak görüyor diyebiliriz. Böyle konumlandırmak istiyor diyebiliriz daha doğrusu Amerika için. Enerji koridorları açısından da bir kazanç sağlayacaktır Amerika açısından baktığımızda. Ermenistan tarafında kalan güzergahsa Erivan yasalarına tabi şekilde işletilecek. Zaten koridorda Nahçıvan ve Azerbaycan kısmı Türkiye ile birlikte ortak inşa ediliyordu. Ancak geriye Ermenistan tarafı kalmıştı. Orada da altyapı çalışmaları tamamlanınca koridor işler hale gelecek. Söz konusu proje Washington'a yalnızca ekonomik değil stratejik bir avantaj da sağlıyor. Amerika'nın Güney Kafkasya'daki nüfuzunu belirgin olarak artırıyor. Yani böylece hem İran'ın hem de Rusya'nın tam ortasına oturuyor diyebiliriz. Böylece Çin'in İpek yoluna da yakın bir konuma yerleşmiş oldu.
Azerbaycan ve Ermenistan'ın imzaladığı ortak bildiriye göz atarsak 7 maddeden oluşuyor. İlk maddeye göre her iki ülke de imzalanması planlanan nihai barış anlaşmasına bağlı kalacak. Ayrıca onay sürecinin tamamlanması için ek adımlar atılacak. İkinci maddede ise Minsk sürecinin resmen sona erdirilmesi çağrısı yapıldı. Ülkeleri bir araya getirme noktasında yıllardır başarısız olan Avrupa Teşkilatı'nın yönettiği gruba son verilmesiyle tarafların rahat bir nefes alması olası. Üçüncü ve dördüncü maddelerde de bölgesel barışın sağlanması için ulaşım yollarının açılması konusu öne çıktı. Ayrıca az önce bahsettiğimiz Zengezur, yani yeni adıyla Trump koridorunun hayata geçirilmesi üzerine anlaşıldı. 5. maddede de geçmişteki savaşların esiri olmama ve barış içinde bir arada yaşama sözü verildi. Son 2 maddede ise sürece verdikleri destekten dolayı Amerika'ya ve Trump'a teşekkür edildi. Azerbaycan'ın anlaşmadan kazancına gelirsek, ilk olarak toprağı Nahçıvan'a bağlantı sağlayarak kesintisiz ve güvenli bir geçişe sahip olacak. Daha uzun ve karmaşık rotalara artık bağımlı değil. Bu sayede Türkiye'ye nakliyat oldukça kolaylaşacak. Azerbaycanlı ekonomi uzmanlarına göre ihracat en az 710 milyon dolar artacak. Güney Kafkasya'da Azerbaycan'ın siyasi liderlik imajı daha çok güçlenecek. Bu açıdan büyük bir avantaj olacak diyebiliriz Azerbaycan açısından. Azerbaycan aynı zamanda yürürlükte olan Amerikan silah ambargosunun kaldırılmasının da sözünü almış oldu. Ermenistan'a da değinirsek aslında bölgede attığı riskli adımlarla düşman oluşturmaktan çıkıp anlaşmayla birlikte komşu ülkelere daha entegreli bir pozisyon seçti diyebiliriz. Dışarıya bağımlı bir ülke sayılır esasında. Bağımlılık konusunda da dış politikası çeşitli değil. Fakat yeni bir dönemin kapılarının aralanmasıyla bölgesel ticaret ağlarının bir parçası haline gelmesi bekleniyor. Ermenistan için de yine Azerbaycan'ın elde edeceği birçok ekonomik, ticari anlamdaki avantajı elde edecek. İşte transit gelirlerdeki artış, altyapı, ekonomik yeni ticari anlaşmalar vesaire gibi. Bunun dışında bir savaş tehdidi, özellikle iç politikasını da sürekli domine eden bu savaş tehdidi ortadan kalkacak. Güvenlik ortamının iyileşmesi sağlayacak. Bu Ermenistan'ın içerisindeki siyasi dinamikleri de değiştirecektir açıkçası. Bunu da bekleyip göreceğiz. Türkiye ve Azerbaycan ile sınırların açılmasıyla ekonomik bir canlanma tabii ki sağlanacak. Transit gelirleri artacak, yatırım, enerji projeleri söz konusu olacak. Türkiye ile barışın ekonomik getirileri ise dikkat çekici. Ermenistan'ın üretim kapasitesi sınırlı, tüketim pazarı küçük ve altyapısı zayıf. Türkiye sınırının açılması doğrudan ticareti artıracağı gibi Türk yatırımcıların ülkeye girmesinin de önünü açacak. Ayrıca Paşinyan 2026 seçimleri öncesi iç politikada ciddi baskı altında, halkına somut bir kazanım göstermek zorunda. Zengezur koridorunun işler hale gelmesi ve Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi hem ekonomik rahatlama hem de siyasi prestij sağlayabilir. Ermenistan iç politikasına baktığımızda Rus yanlıları ve daha çok Batı yanlıları, işte Amerika'ya yakın olan bir politik iki kutup var diyebiliriz. Burada bu bir avantaj bir dezavantaj mı tartışılır ama Rusya'ya olan güvenlik ve ekonomik bağımlılığı azalacak. Batı ile ilişkileri daha güçlenecek Ermenistan'ın. Peki Türkiye bu işin neresinde? Bizim açımızdan baktığımızda Ermenistan'da inşaat, enerji ve lojistik sektörlerine yatırım yapmak hem ekonomik kazanç hem de diplomatik nüfuz sağlar. Ayrıca koridorun açılması Türk dünyası arasında kesintisiz karayolu bağlantısının kurulmasında kritik bir rol oynuyor. Yani proje Hazar Denizi'ne doğrudan karayoluyla ulaşım imkanı sağlayacak. Ülkenin Avrupa ile Asya arasında bir transit merkezi olarak konumunu güçlendirecek. Ekonomik yönden bakıldığında Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasındaki ticareti hem hızlandıracak hem de maliyetleri düşürecek. Koridorun açılması orta koridorda alternatif bir rota oluşturacak, mesafeyi kısaltacak ve nakliyatta süreyi azaltacak. Bir de yeni yatırımlar elbette Ermenistan ve Azerbaycan için söz konusu olduğu gibi Türkiye için de söz konusu olacak. İşte lojistik altyapısı, yeni yatırımların çekilmesi gibi, Türkiye'ye çekilmesi, bölgeye çekilmesi gibi avantajlar elde edecektir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da anlaşmanın önemini vurgulayarak şöyle dedi. Bu esnada koridorla ilgili konuları da görüştük. Tabii burada yani beraber vizyonumuzdaki, stratejimizdeki koridor hayata geçerse Avrupa'dan başlayıp Asya'nın derinliklerine kadar kesintisiz gidecek bir ulaştırma koridorunun önemli bir ayağı olacak Zengezur koridoru. Peki Türkiye son anlaşmada masada neden yoktu?
Amerika'nın Türkiye'yi bypass edip etmediği ya da Türkiye'yi sürecin tamamen dışına itip itmediğini süreç içerisinde göreceğiz. Bu Rusya için de aynı şekilde geçerli. Ama ben durumun böyle olmayacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye bölgedeki çok önemli aktörlerden bir tanesi ve süreci bu boyuta getiren, bu noktaya taşıyan en önemli aktörlerden bir tanesi. Bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin bence ilerleyen süreçte bu sürecin içerisinde yer alacağını düşünüyorum. Avantaj sağlayacağını da düşünüyorum. Suriye'de iç savaşın yaşandığı en sert yıllarda Türkiye ile İran sahada karşı karşıyaydı. Ankara destekli muhalif gruplar Esed rejimini devirmeyi başarınca bu durum İran'ın yıllarca inşa ettiği nüfuz alanını daralttı. Tahran, Şam'daki müttefikinin zayıflamasıyla sahadaki etkinliğini korumakta zorlanarak sonunda Suriye'den çekilmek durumunda kaldı. Ancak bu çekilme iki ülke arasındaki güç mücadelesinin sonu olmadı. Suriye'deki hesaplaşma başka bir cepheye, Güney Kafkasya'ya taşındı. Mesela Zengezur koridoru bu yeni mücadelede kilit bir unsur haline geldi. Ankara için bu koridor Türk dünyasıyla fiziki bağın tamamlanması anlamına gelirken, Tahran için kuzeydeki nüfuz alanının daralması ve geleneksel transit konumunun zayıflaması riskini taşıyordu. İran, Güney Kafkasya'yı kendi kuzey güvenlik hattı olarak görüyor ve özellikle Azerbaycan'ın güçlenmesini, Türkiye ile yakınlaşmasını istemiyor. Mesela Tahran'da daha sert isimler bu projenin bölgede NATO'ya yer açarak İran'la Rusya arasına zehirli bir yılan gibi yerleşeceğini savunuyor. Örneğin İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in baş danışmanı Ali Ekber Velayeti, Rusya olsun ya da olmasın bu girişimi engellemeyi savunuyor. Dışişleri Bakanlığı da sınırlarına yakın bölgelerde her türlü yabancı müdahalenin olumsuz sonuçlar doğuracağı tehdidinde bulundu. İran özellikle 12 günlük savaşın ardından kendi içerisinde büyük problemler yaşıyor. Yani komşularla ilişkinin ne kadar önemli olduğunu bu süreçte anladı. Ayrıca iç problemlerle savaş halinde, iç problemlerle bir mücadele halinde olduğu için açıkçası en son düşüneceği şey İran'ın şu an Zengezur koridoru diyebiliriz. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan devlet televizyonunda Zengezur hakkında sorulan bir soruya verdiği yanıtta İran'ın çıkarlarına zarar vermediği konusunda ikna olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise onu ikna eden isim olmuştu. Fakat bu açıklamalar hem İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun resmi tutumuna hem de Hamaney'in yıllardır dile getirdiği koridor Ermenistan'a zarar verir ve Tahran buna karşı durur söylemine ters düşüyor. Ayrıca bu çıkış muhafazakar kanatta da tepki çekti. Hamaney'e yakın Kayhan gazetesi Pezeşkiyan'ın sözlerini cahillik olarak niteledi. Yani İran içinde bu konuda bir görüş ayrılığı mevcut. Daha yakından baktığımızda Zengezur meselesi yalnızca bölgesel bir ulaştırma projesi olarak görülmüyor. Aynı zamanda Tahran'ın güvenlik stratejisinde bu koridor Amerika karşısındaki duruşunda ciddi bir iç tartışma meydana getiriyor. Peki bunca yıl iki ülke arasında barışı geciktirdiği söylenen Rusya'nın son duruma yaklaşımı ne oldu? Her iki ülkede de Rus etkisi hala mevcut. Kremlin'e göre açıkçası Güney Kafkasya onların arka bahçesi ve kırmızı çizgileri. Dışarıdan herhangi birinin bölgeye yerleşmesine de karşı. Daha önce Rus askerlerinin koridorda güvenliği sağlaması konuşuluyordu. Yani askerler Moskova'nın ticari yatırımlarını koruyacaktı orada. Ancak Amerika'nın olaya müdahil olmasıyla Rusya izi yok olmaya başlayabilir. Fakat tüm bunların aksine resmi olarak Moskova, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmasını memnuniyetle karşıladı. Fakat şöyle bir dipnot düşmekte fayda var. Bölge dışı aktörlerin varlığı barış sürecini güçlendirmeli, yeni ayrılıklar yaratmamalı uyarısında bulundu. Ayrıca Orta Doğu'da Batı öncülüğünde yürütülen başarısız çatışma çözümü tecrübelerinin tekrarlanmamasını umduklarını belirtti. Rusya Devlet Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, 2. Karabağ Savaşı'nı ateşkesle bitiren tarafın Moskova olduğunu hatırlatarak Ermenistan'ın ancak Rusya'nın garantileriyle güvende olabileceğini söyledi. Paşinyan'a ise Trump yalakası dedi. Kremlin yanlısı yorumcu Vladimir Solovyov ise daha sert bir çıkış yaparak NATO üsleri Güney Kafkasya'da kurulursa Rusya'nın Ukrayna'da olduğu gibi özel askeri operasyon başlatabileceğini öne sürdü. Ermenistan'dan ziyade bölgede ABD varlığını Azerbaycan'ın bir suçu olarak görüyor. Yani Azerbaycan nedeniyle ABD varlığının bölgede var olduğunu düşünüyor. Bundan da ziyade Aliyev'in özellikle Ukrayna konusunda Ukrayna'yı destekleyen açıklamaları, özellikle bir forumda yanılmıyorsam
Bunu açıktan Aliyev beyan etmişti birkaç sene önce. Ve Suriye'ye gaz satışı, Avrupa'ya gaz satışı Azerbaycan'ın. Bunlar Rusya'yı daha çok endişelendiren ve Azerbaycan'a karşı daha çok öfkelendiren noktalar. Bu yüzden şunu söylemek mümkün. Rusya ABD'dense daha çok Azerbaycan'a yönelik bir tepki gösteriyor. En azından Rus basınında bunu görüyoruz diyebiliriz. Ayrıca Middle East Eye'ın haberine göre bölgedeki bazı yetkililer Rusya'nın olası misillemelerinden endişeli. Ermenistan veya Azerbaycan'ın pozisyonlarını zayıflatacak hamleler yapabilir. Hatta durumu sabote etmeye çalışabilir. Karabağ Savaşı'ndan sonra Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Batı'ya ve Washington'a yakınlaşma hamlesi o günden bu yana Rusya'yı rahatsız ediyor. Diğer taraftan Azerbaycan'la da ilişkileri bozuk malumunuz. Hatırlarsanız bir de düşürülen bir uçak vardı. Biz de konuyu detaylandıran bir video yapmıştık. İşte o günden bu yana ilişkiler daha fazla geriliyor gibi. Ayrıca Azerbaycan vatandaşlarına Rus karakollarında işkence uygulanması da tansiyonu yükseltmişti. Anlaşmaya dair içerideki tüm bu tepkilerle birlikte Azerbaycan'la Rusya'nın arasının bozuk olduğunu düşündüğümüzde aklıma şu soru geliyor. Rusya için Güney Kafkasya defteri kapanıyor mu? Ermenistan Demiryolu Ağı 2008 yılında bir anlaşma imzalandı ve 30 yıllığına, yanılmıyorsam 30 ya da 35 yıllığına Rusya'ya devredildi. Yani 30 yıllık bir anlaşmayla imtiyaz hakları Ermenistan'daki kime geçti? Rusya'ya geçti. Yani 2038 ortalama 2038 yılına kadar. Bunu da Güney Kafkasya Demiryolları Şirketi adında bunun üzerinden ilerledi. Demiryollarının modernizasyonu, işte yenilenmesi ya da yeni demiryolu hizmetinin açılması vesaire hepsi 30 yılına Rusya'da. Şimdi şöyle bir gerçeklik var ki eğer ki bu koridor açılacaksa Ermenistan'daki bu demiryolu da kullanılacak. Bu durumda ister istemez ya Rusya bu denklemin içerisinde yer alacak ya da açılan bu koridor bu demiryolu üzerinden ilerlemeyecek ki bu çok mümkün gözükmüyor. Bana sorarsanız Rusya'nın sürece dahil edileceğini düşünüyorum ilerleyen süreçte. Sonuç olarak Zengezur koridorunun yeniden açılma ihtimali, ticaretin kesilmeden yapılması ve diplomatik kanalların güçlenmesi ihtimali kadar bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirecek bir etki alanı da oluşturuyor. Türkiye için Türk dünyasına kesintisiz bağ, Azerbaycan için ekonomik ve stratejik bir kazanç, Ermenistan içinse hem ekonomik nefes hem de bölgesel entegrasyon fırsatı sunuyor. Tüm bölgesel aktörlerin aslında avantaj sağlayacağı bir ortam açılacak, ticari bir ortam olacak. Altyapı çalışmaları hızlanacak. Yani eğer olumlu bir senaryoyla bakacak olursak barış anlaşmasıyla sınırlar açılacak. İşte ulaştırma ve enerji projeleri başlayacak. Bölgesel ticaret artacak ya da güvenlik ortamı iyileşecek. Ancak tüm bu potansiyel sahadaki uygulamaya ve güvenliğin sağlanmasına bağlı. Proje işlerlik kazanırsa Güney Kafkasya uzun süredir yakalayamadığı istikrara yaklaşabilir. Tıkanması halinde ise yeni bir rekabet ve gerilim hattına dönüşebilir. Bu poz var ya tam Trump'lık değil mi? Kendinden emin, tipik ben buradayım mesajı veriyor resmen. Mesela şu fotoğrafa detaylıca bakarsak iki eliyle yanındakilerin ellerini kavramış. Yani üstünlük kurma ve kontrol bende havası vermeye çalışmıyor mu sizce de? Pakistan'la Hindistan arasındaki gerilimden